Dünyanın en zeki mühendislerini, en parlak yöneticilerini ve milyarlarca dolarlık bir nakit rezervini aynı odaya toplarsanız ne olur biliyor musunuz? Normal şartlarda dünyayı yerinden oynatacak bir devrim beklersiniz. Ama bazen sonuç tam tersi olur. Tarihin gördüğü en büyük, en karanlık ve en maliyetli körlüğü yaratırsınız. İş dünyasında yazılı olmayan ama altına imzamı atacağım bir kural var. Sizi zirveye taşıyan o en güçlü özelliğiniz gün gelir en büyük zayıflığınız olur ve kendi sonunuzu kendi ellerinizde hazırlamanıza neden olur. Kasanızda milyarlarca dolar nakit, elinizde milyonlarca sadık müşteri olsa bile tarihin o acımasız çöplüğüne gitmekten kurtulamazsınız. Bugün bize hiçbir şey olmaz diyerek lüks plazalarında kahvesini yudumlarken kapısına kadar gelen geleceği elinin tersiyle itenlerin hikayesini konuşuyoruz. 50 milyon dolarlık bir teklife kahkahalarla gülüp 10 yıl sonra 200 milyar doları elinden kaçıranları, 1 milyon dolarlık bir yatırımı çok pahalı bulup bugün trilyon dolarlık devlerin gölgesinde yok olanları masaya yatırıyoruz. Hazırsanız kibrin, paranın ve o muazzam vizyonsuzluğun hikayesine başlıyoruz. Hikayemiz 1997 yılında çok basit ve gündelik bir olayla başlıyor. Bir adam kiraladığı Apollo 13 filmini zamanında teslim etmediği için video dükkanına tam 40 dolar gecikme cezası ödüyor. Bu adamın adı Reed Hastings'ti. Ödediği o 40 dolarlık ceza Hastings'in canını o kadar yaktı ki karısına bile bu durumu açıklarken utandı. Ama o an o sinirle bir şey fark etti. İnsanlar film izlemek için bu kadar eziyet çekmemeliydi. Neden bir kütüphane üyeliği gibi istediğim filmi istediğim kadar tutabildiğim bir sistem yok diye sordu. Ve o gün o 40 dolarlık öfkeyle Netflix'in temellerini attı. O dönemde dünyayı bir mavi sarı imparatorluk yönetiyordu. Blockbuster. Düşünün 9.000 dükkan, 60.000 çalışan ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca abone. Blockbuster, eğlence sektörünün tartışılmaz kralıydı. Ama iş modelinde çok karanlık bir detay vardı. Blockbuster'ın yıllık karının tam 800 milyon doları sadece o nefret ettiğimiz gecikme cezalarından geliyordu. Yani şirket aslında müşterisinin mutsuzluğu, unutkanlığı ve hatası üzerinden milyar dolarlık bir imparatorluk kurmuştu. Onlar için ideal müşteri filmi geç getiren müşteriydi. Kendi modellerine o kadar aşıklardı ki insanların bu düzenden nefret ettiğini göremediler. Yıl 2000. Dotcom balonu patlamış. Teknoloji dünyası sarsılıyor ve küçük bir DVD kiralama girişimi olan Netflix iflasın eşiğine gelmişti. Haftada on binlerce dolar zarar ediyorlardı. Reed Hastings ve ortağı Mark Randolph son bir umutla Blockbuster'ın Dallas'taki o gökdelenine genel merkezine gittiler. O gün o odada dünyanın en büyük vizyonsuzluklarından biri yaşandı. Hastings, Blockbuster'ın CEO'su John Antiocho'ya bir teklif sundu. Bizi 50 milyon dolara satın alın. Biz sizin internet kolunuz olalım. Siz dükkanlardan fiziksel olarak film kiralamaya devam edin. Biz de sizin markanızı dijital dünyaya taşıyalım. Antiocho ve yanındaki yöneticiler bu teklifi dinlediler ve odada buz gibi bir sessizlik oldu. Ardından o meşhur ses yükseldi. Kahkaha. Antiocho Netflix'in kurucularına resmen gülüyordu. İnternetten film izleme işi sadece çok küçük bir azınlığa hitap eder. İnsanlar dükkana gelip o kutuya dokunmak, mısır kokusunu duymak ve raflar arasında gezmek ister. Sizin modeliniz bir balon dedi ve onları odadan kovdu. Hastings ve ortağı asansöre binerken tek bir şey hissettiler. Müthiş bir hırs. O gün o uçakla geri dönerken birbirlerine şu sözü verdiler. Madem bizi satın almadılar, o zaman onları biz bitireceğiz. Bu teknoloji tarihinin gördüğü en büyük intikam savaşının başlangıcıydı. Neden bu kadar körlerdi? Çünkü Blockbuster yöneticileri o 800 milyon dolarlık gecikme cezası kârına o kadar gömülmüşlerdi ki geleceğin dükkanlarda değil, evlerdeki internet kablolarında olduğunu kabul etmek işlerine gelmiyordu. Kendi nakit akışlarını bozmamak için geleceği 50 milyon dolara satın alma şansını ellerinin tersiyle ittiler. Sonuç sadece 10 yıl sonra 2010 yılında Blockbuster 1 milyar dolar borçla iflasını açıkladı. 9.000 dükkan tek tek kapandı. Bugün koca dünyada sadece bir tek Blockbuster dükkanı kaldı. O da bir müze niyetine Oregon eyaletinde duruyor. 50 milyon dolara çöp muamelesi gören Netflix ise bugün 200 milyar dolarlık bir dev. İşte vizyonsuzluğun 150 milyar dolarlık faturası tam olarak buydu. Eğer Blockbuster'ın yaptığı hata size büyük geldiyse şimdi sıkı durun. Çünkü sırada eline geçen dünyanın en büyük şirketi olma şansını sadece bir kez değil, tam 3 kez üst üste elinin tersiyle iten bir dev var. İnternetin kapısıyken anahtarı kullanmayı unutanların hikayesi. Yahoo! You've got prayers. Welcome to the Revelation Superhighway.
We bless. No mess. Downloading now. Eğer Blockbuster'ın hatası teknoloji dünyasında bir sarsıntıysa, Yahoo'nun yaptıkları tam anlamıyla bir depremdi. 90'lı yılların sonunu hatırlayanlar bilir. İnternet demek Yahoo demekti. Pazar değeri 125 milyar dolara çıkmıştı. Eğer bir web siteniz varsa ve Yahoo dizisinde yer almıyorsanız, dijital dünyada aslında hiç var olmamış sayılırdınız. İşte bu devasa güç beraberinde korkunç bir kibri getirdi. Yahoo yöneticileri internetin sonsuza kadar kendi etraflarında döneceğini sandılar. O dönemki CEO ve yöneticilerin odalarında tek bir felsefe vardı. Biz internetin giriş kapısıyız. Anahtar bizde. Ama o anahtarları hangi kapıya sokacaklarını kestiremediler. Sene 1998, Stanford Üniversitesi'nden iki dahi genç, Larry Page ve Sergey Brin, geliştirdikleri yeni bir arama algoritmalarını satmak istiyorlardı. Bu algoritmanın adı Google'dı. Henüz bir garaj projesiydi ama hızı ve doğruluğu korkutucuydu. İki genç akademik kariyerlerine geri dönmek istedikleri için Google'ı satmaya karar verdiler. Ve ilk olarak pazarın kralı olan Yahoo'nun kapısını çaldılar. İstediği rakam neydi biliyor musunuz? Sadece 1 milyon dolar. Yahoo yöneticileri bu teklife resmen güldüler. Ama gülme sebepleri çok daha acınasıydı. Dediler ki sizin bu Google sistemi insanların aradığı her şeyi çok hızlı buluyor. Eğer insanlar aradıklarını saniyeler içinde bulursa bizim sitemizden hemen çıkıp giderler. Bizim amacımız insanları Yahoo içinde tutmak, onlara reklam göstermek. Bize aradığını geç bulduran bir sistem lazım. Düşünebiliyor musunuz? Geleceğin 2 trilyon dolarlık imparatorluğunu çok iyi çalışıyor, insanların işini çok kolaylaştırıyor diyerek reddettiler. Onlar için başarı kullanıcının vaktini çalmaktı. Google ise kullanıcının vaktine saygı duyuyordu. İşte vizyonsuzluk tam olarak burada başladı. Aradan sadece birkaç yıl geçti ve Google dünyayı yutmaya başladı. 2002 yılında Yahoo yöneticileri galiba bir hata yaptık dediler ve tekrar masaya oturdular. Ama artık fiyat 1 milyon dolar değildi. Google'ın kurucuları bu sefer 5 milyar dolar istedi. Dönemin Yahoo CEO'su Terry Semel günlerce düşündü, pazarlık yaptı ve sonunda 5 milyar dolar bir arama motoru için çok fazla, değmez diyerek masadan kalktı. Bugün o şirketin değeri yaklaşık 2 trilyon dolar. Yahoo ise sadece 3 milyar dolar için tarihin en büyük servetini elinden kaçırdı. Ama durun, Yahoo'nun vizyonsuzluk serüveni burada bitmiyor. Sene 2006. Bu sefer karşılarında 22 yaşında ofise terlik ve kapşonuyla gelen hırslı bir genç var. Mark Zuckerberg. Yahoo, Facebook'u satın almak için 1 milyar dolar teklif etti. Zuckerberg aslında satmaya yakındı. Yönetim kurulu onu zorluyordu. Ama Yahoo yöneticileri tam imza aşamasında o meşhur kurnazlıklarını yaptılar. Hisselerimiz biraz düştü. Teklifi 850 milyon dolara indiriyoruz dediler. Zuckerberg o an sinirlendi. Önündeki kağıtları yırttı ve toplantı odasını terk etti. Yahoo yöneticileri 150 milyon dolarlık bir indirimin peşinde koşarken, bugün milyarlarca insanın hayatının merkezi olan bir imparatorluğu daha elleriyle rakiplerine hediye ettiler. Hatalar zinciri bitmek bilmiyordu. 2008 yılında Microsoft, Yahoo'yu kurtarmak için 44 milyar dolarlık devasa bir satın alma teklifi yaptı. Yahoo yönetimi biz daha fazlası ederiz diyerek bu teklifi de reddetti. Sadece birkaç yıl sonra elinde hiçbir şey kalmayan Yahoo, 2013 yılında Tumblr'ı 1 milyar dolara satın alarak son bir hamle yaptı. Sonuç ne mi oldu? Tumblr'ı da yönetemediler. İçini boşalttılar ve yıllar sonra sadece 3 milyon dolara, yani bir daire fiyatına satmak zorunda kaldılar. Sonunda 2016 yılında bir zamanlar 125 milyar dolar eden o koca dev sadece 4,8 milyar dolara bir telekom şirketine satılıp yok oldu. Yani Google'ı satın almadıkları o 5 milyar dolardan bile daha ucuz. Yahoo internetin kapısıydı ama anahtarı kibrinden dolayı yanlış yerlerde aradı. Peki bu vizyonsuzluk sadece teknoloji dünyasında mı yaşandı? Hayır. Bazen bir şekerin tadı, bazen bir uzaylının görüntüsü koca bir devin kaderini değiştirebilir. Şimdi gelin sinema tarihinin en büyük pazarlama hatasına, bir uzaylının bir şekerleme devini nasıl ofsayta düşürdüğüne bakalım. Mars ve E.T. hikayesi. Vizyonsuzluk sadece milyar dolarlık yazılımlarda veya telefon tuşlarında yaşanmıyor. Bazen bir karar, bir markanın kaderini 10 yıllar boyunca değiştirebilir. Hikayemizin son durağı 1982 yılı. Steven Spielberg, sinema tarihini değiştirecek olan o meşhur E.T. filmini çekiyor. Senaryoda çok kritik bir sahne var. Küçük bir çocuk, evinin bahçesinde bulduğu o tuhaf
ama sevimli uzaylıyı kandırmak ve eve çekmek için yere şeker diziyor. Spielberg bu sahnenin gerçekçi olması için dünyanın en büyük şekerleme şirketi olan Mars ile iletişime geçiyor. Teklifi çok basit. Filmde sizin en meşhur şekerleriniz olan M&Ms'i kullanalım. Hem sizin reklamınız olur hem de filmde gerçek bir marka görünür. Peki Mars yöneticileri ne yaptı dersiniz? Senaryoyu okudular. Uzaylının çizimlerine baktılar ve burun kıvırdılar. Dediler ki bu uzaylı çok çirkin, çocuklar bundan korkar. Eğer bizim şekerimizi yerse markamızın imajı zedelenir. Satışlarımız düşer. Kibre bakar mısınız? Kendi ürünlerini bir başyapıtın içinde görme şansını bir çizimden korktukları için reddettiler. Spielberg mecburen başka bir kapıyı çaldı ve o dönem çok daha küçük bir marka olan Hershey's ile anlaştı. Filmde uzaylıyı eve çeken şekerler Reese's Pieces oldu. Film vizyona girdi ve dünya yerinden oynadı. E.T. bir fenomen haline geldi. Sonuç, Reese's satışları sadece bir ay içinde tam %65 oranında arttı. O güne kadar kimsenin pek bilmediği bu şeker bir gecede dünya markası oldu. Mars yöneticileri ise o günden beri tarihin en tatlı ama en pişmanlık dolu hatasını, rakiplerinin parayı nasıl götürdüğünü izleyerek yaşıyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, İster tuvalet kağıdıyla başlayıp telefon devi olun, ister internetin anahtarını elinizde tutun, isterseniz dünyanın en büyük şekerleme fabrikasına sahip olun. Eğer bize bir şey olmaz, biz en iyisiyiz, yeniliklere ihtiyacımız yok dediğiniz anda o lüks plazaların camları birer birer kırılmaya başlıyor. Değişim kapıyı çaldığında onu içeri almazsanız o kapıyı kırıp geçer ve sizi tarihin tozlu sayfalarına hapseder. Bugün Blockbuster, Yahoo veya Mars'ın yöneticilerine bakıp ne kadar da körlermiş demek çok kolay. Belki sadece birkaç yıl sonra bu kameranın karşısına geçip şu an o elinizden düşürmediğiniz markaların fiyaskosunu anlatacağım. Sizce sıradaki kurban kim? Yorumlara yazın, bir sonraki videoda onun tahtını sallayalım. Dışarıdan kusursuz görünen şirketlerin milyar dolarlık hatalarını bedavaya dinlemek için bu kanala abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.